Yeni çıkarmış olduğu dövme makinesi olan Epoch R4 modelini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Şimdi kapağımı kaldırıyorum. Tuşa basamıyorsunuz. Kendi kendini kapatacaktır. Makinemizi tekrar elimize aldığımız zaman 2-3 saniye içinde kendini çalıştıracak. Makinemizin teknik özelliklerine gelirsek birçok teknik özelliği var. Selam arkadaşlar, ben Engin Karahasan. Bugün sizlerle beraber RG-Only'nin yeni çıkarmış olduğu dövme makinesi olan Epoch R4 modelini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Kutu içeriğinden teknik özelliklerine, ekran fonksiyonundan da sağdaki dövme performansına kadar her şeyine tek tek bakacağız. Öncelikle gelin kutu içeriğine beraber bakalım. Kutu tasarım hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kutumuzun ön tarafında makinemizin kendi görseli mevcut ve makine hakkında birkaç bilgi yazıyor. Otomatik açma ve kapatma, yumuşaklık ayarı ve RGB ışıklar var. Zaten bunları teknik özellikler kısmında size detaylı şekilde anlatacağım. Yan tarafımızda makinemizin markası, bir yan tarafta da makinemizin stroke yazıyor. Elimde tutmuş olduğum dövme makinesi 4.2 stroke, alternatif olarak da 3.5 ve 5 stroke dövme makinesi mevcut. Üst tarafında da hemen Epoch R4 makinemizin modeli. Bir arka yüzünde ise markamızın sosyal medya adresleri yazıyor. Şimdi kutumuzu açabiliriz. Kutumuzu açtığımız zaman bir kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Hatta size şöyle göstereyim. Ekranı durdurup detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Veya videoya devam edip beni dinleyebilirsiniz. Bir önceki modelimiz olan R3 modelinin kutusuyla hemen hemen aynı tasarıma sahip. Onda da bu şekilde açma yeri vardı. Ve öyle bir kutu yapmışlar ki arkadaşlar, kutunun üstünde bütün özellikler neredeyse yazıyor. İki tane alternatif grafimiz mevcut. Onları zaten birazdan size göstereceğim. Şimdi kapağımı kaldırıyorum. Bir adet makinemiz var. Hemen üstünde bir güç kaynağı. Yedek güç kaynağımız da yanında. Burada RCA aparatı, makineyi kablolu kullanabilmemiz için. Az önce söylediğim yedek grip. Şimdi alt tarafına bakalım. Şurası dökülmeden. Şunu şöyle alayım hemen. İçinde ufak bir kutu daha var. Bunu aldım. Yedek lastiklerimiz, tamir esnasında kullandığımız bir şarj kablosu, USB girişi, Type-C çıkışlı. Makineye giren taraf Type-C. RCA aparatını kullanmak için de bir ara kablo. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Kutu içeriğini az önce gördük ama kutunun yanında bir ekstra olarak koruma çantası olsaydı bu makineyi taşımak için harika olurdu. Çünkü biliyorsunuz ki çoğu dövme makinesi üreticisi artık koruma çantasıyla beraber makineyi gönderiyorlar. Gerçi yanındaki kutusu da oldukça korunaklı. İçindeki sünger yapı gerçekten çok premium hissettiriyor insana. Tabi kaba olduğundan dolayı bunu her yere rahatlıkla götüremeyebilirsiniz. Ufak bir koruma çantası harika olurdu. Buradan RG-Only'ye sesleniyorum. Belki bundan sonraki modellerde ufak bir koruma çantası yaparlar. Makinemizin teknik özelliklerine gelirsek birçok teknik özelliği var ama öncelikle size dış tasarımını detaylı şekilde göstermek istiyorum. Makinemiz oldukça şık bir tasarıma sahip. Bu arada makinenin tek bir rengi var, siyah ve ortada bir RGB ışık alanımız var. Burası renk değiştiriyor. Videonun ilerleyen kısmında onları size detaylı şekilde göstereceğim. Hemen üst tarafımızda bir ekran var. Yan tarafımızda makinemizin modeli olan Epoch yazıyor. Diğer yan tarafta da tuşlar var. Hemen ön yüzünde zaten markamızı gördüğünüz RG-Only. Alt tarafımızda grip. Bu arada grip değişebiliyor. Elimde tutmuş olduğum grip 38 mm. Bir diğer gripimiz de 34 mm. Tercihinize göre grip takıp kullanabilirsiniz. Benim tercihim genelde 38 mm olacak. Çünkü biraz daha kalın griple çalışmak benim için daha konforlu ve makineye daha kolay şekilde hakim olduğumu düşünüyorum. Bundan önceki makinelerimiz hep böyle 30 mm, 33 mm'di. Bana biraz ufak geliyordu, dar geliyordu. Onu kalınlaştırıyordum böyle peçeteli. O şekilde kullanıyordum. Bunda öyle bir derdim olmayacak. Bu 38 mm rahatlıkla kullanacağım. Makinemizin hemen üst tarafında da Type-C ile şarj kablomuzun yeri var ve altında hemen RG-Only ve stroke numaramız yazıyor. Stroke'un üstte yazması çok iyi bir şey. Çünkü birçok dövmeci birden fazla dövme makinesi kullanıyor ve bazen de bütün dövme makinenin tipleri aynı tasarıma sahip ama üstünde stroke yazmadığından dolayı onları seçmek gerçekten zor oluyor. Bunun öyle bir derdimiz yok. Üstünde stroke yazdığından dolayı aynı tip makine kullananları rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Stroke demişken de zaten videonun başında size söyledim. Bu makinede 3 tane alternatif modelimiz mevcut. 3.5, 4.2 ve 5 stroke olarak 3 tane makinemiz var. Benim tercihim gördüğünüz gibi 4.2 oldu.
Eğer siz genelde gölge işler yapıp çok yumuşak gölgeler çalışıyorsanız 3.5 tercih edebilirsiniz. Ya da kalın çizgiler atıp old school tarzı çalışıyorsanız da 5 stroke tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Ben her iki işi yaptığımdan dolayı ve bundan önceki makinemin 4 stroke olduğundan dolayı da 4.2 tercih ettim. Bu benim için çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bu arada makinemiz 5 voltaj ve 12 voltaj arası çalışıyor. Başlangıç voltajımız 5 voltaj ve maksimum voltajda 12 voltaj arkadaşlar. Çift power'ımız var. Ve çift power olduğundan dolayı da uzun saatler çok kolay şekilde bu makineyle dövme yapabiliriz. Tek bir power'ımızın pil gücü de 1800 mAh arkadaşlar. Ortalama 8 saat iş yapabilirsiniz ve bir bataryamız da ortalama 1,5-2 saatte full şarj olabiliyor. Makinenin boyutunu söylemek gerekirse de 125 mm uzunluğunda ve iki tane farklı grip olduğundan dolayı da kalınlıklar değişiyor. 38 mm ve 34 mm olarak düşünebilirsiniz. Makinemizin ağırlığı üzerinde 38 mm grip varken 225 gram. Diğer gribimiz varken yani 34 mm gribimiz varken de 204 gram ağırlığında. Ve bu makineyi kabloda kullanabiliyorsunuz. RCA aparatını takarsanız güç kanalını değiştirmekten hiçbir farkı yok. Üst tarafı söktük, bıraktım. Şuna aldım, taktım ve kablomuzu bağladım. Ve bu şekilde çok daha ufak oluyor arkadaşlar. Hatta size alttaki gribi de sökeyim. Makine inanılmaz ufak bir boyut alıyor. Makinemiz bu ya aslında, bak motoru bu. Ufacık. Tekrar gribimi takıyorum. Bunların dışında makinemizin birçok özelliği daha var. Onu da size ekranını göstererek anlatmak istiyorum. LG Only Epoch R4 makinemizin ekranı bu şekilde aşırıyor. Makinemizin ekranı ve tuşları hakkında size bilgilendirmek istiyorum. Hemen yan tarafımızda tuşlarımız var. 4 tane. Açma, kapatma, mod, artı ve eksi tuşu mevcut. Bunların ne işe yaradığını hep beraber göreceğiz. Güç tuşuna 200 tane basılı tutunca makinemiz aşıracak. Hemen makineyi yan döndürüp ekranını size okumak istiyorum. Yani ekranını anlatayım. En üst tarafta şarjımızı gösteren bir simge var. Bir yan tarafında M1 yani mod 1 demek. Toplamda 3 mod var bu makinede. Onları da birazdan size göstereceğim. Bir yan tarafında ses simgesi var. Yani makine şu anda sesli demek. Bu sesi isterseniz kapatabiliyorsunuz. Bir yan tarafında da RG Only makinenin markası. RG Only'nin etrafında bir mor ışık var. Gördüğünüz gibi. O ışık da buradaki RGB ışığını gösteriyor. Bu ışığı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ve orada da aynı şekilde o ışık değişiyor. Bunu da birazdan göstereceğim. Alt tarafta 7.1 voltaj ayarımız. Bir alt tarafta da makinenin çalışma süresini gösteren saatimiz var. Bu tarafta da bir tane silik bir ağ yazıyor. O da otomatik. Makinenin otomatiğini açık ve kapalı olduğunu gösteriyor. Şu anda otomatik kapalı. Şimdi power tuşuma bir daha bastığım zaman makinem çalışacak. Tekrar bastığım zaman makinemin duracak. Modlar arasında değişiklik yapmak için power tuşuna 2 defa peş peşe basman lazım. Şu anda M2 oldu. M3 oldu. Ama her modu kendine ayrı özelliği var. Şu anda M1'de burada hemen %100 görüyorsunuz. Yani %100 güçte çalışıyor. Tavsiye edilen güç. Ve 2 defa bastığım zaman M2'ye geçtiğim zaman da %80 oldu yani. %20 daha yumuşak halde çalışıyor. Yani biraz daha gölgeli iş yapmak istersen ya da daha yumuşak hassas yerde dövme yapacaksan bunu M2'ye alabilirsiniz. Alternatif olarak bu yüzde kısmını siz kendinize göre de değiştirebilirsiniz. Bir daha bastım, M3'e geçtim. Şu anda %40. Bu %40'ı ister %100 ister %20 İstersen %10 yani %10'a kadar düşüyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Onu da ayarlayabilmek için de artı ve güç tuşuna aynı anda basmanız lazım. Şu anda orası yanıp sönmeye başladı, yüzde kısmı. Değişiyor. Yani %50 yaptım. Şu anda %50'de. O da makinemiz aslında bir nevi devir ayarını ayarlıyorsunuz. Yani ben öyle hissettim. RPM ayarı yapıyorsunuz. Eğer yanlış biliyorsam da lütfen beni düzeltin. Makinemi durdurdum. Bu bip bip sesten rahatsız oluyorsanız, ben şu anda rahatsız oldum açıkçası. Onu kapatacağım. Onu kapatmak için de mod tuşunda işlemi yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda bakın RG Only'nin oradaki ışıklar yanıp söndü. Şu anda alt taraftaki otomatik yanıp söndü. Şimdi ses açma kapalı yandı. Şimdi onu ben kapattım. Şarp oldu. Şimdi şu anda makinem sessiz. Diğer modlara geçmek için de mesela şuradaki RPM ışığını değiştirmek için de mor ışığını yine moda basıyorsunuz. Az önce yanan yerde mesela şu anda yanıp sönüyor. Hem şuradaki ışığım değişiyor hem de şu markanın etrafındaki halka değişiyor. İstediğiniz ışığa getirebiliyorsunuz. İsterseniz de ışığını kapatabilirsiniz. Şu şekilde. Makinenin otomatiğini göstereceğim size. Moda bastım tekrardan. Şu anda A yanıp sönüyor.
Şu anda otomatik açık. Makine dik pozisyondayken, bu şekildeyken makine sehpaya bırakırsan şöyle makine durur. Makine eline aldığın zaman 2-3 saniye içinde makine çalışacaktır. Şu anda çalışıyor. Kısaca makinenin ekran bilgisi bu şekilde arkadaşlar. Zaten az önce alt taraftaki çalışma süresini gösterdim size. Şu anda 40 saniyelik bir çalışma süresi olmuş. Makinemi şu anda basılı tutacağım ve kapatacağım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube'da içerik üretmek oldukça zor ve maddi olarak da bazen beni zorluyor. İçerik yaptığım günler, video çektiğim günler o gün dövme almıyorum ve edit yapması 2-3 gün sürüyor. O gün de dövme almıyorum. Gerçekten beni iki türlü yoruyor. Bundan dolayı da YouTube kanalımdaki katıl butonunu aktif ettim. Oradaki üyelerime ayrıcalık tanımayı planlıyorum. Yaptığım dövmeler hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Hangi ekipmanı kullandığım konusunda ve hangi kısımlarda dikkat ettiğimi orada anlatacağım. Bazen de soru cevap olacak. Siz soracaksınız, ben cevaplayacağım. Sizlere göre videolar çekeceğim. Sizlere özel videolar paylaşacağım orada. Sizler de katıl butonunu aktif edip bana destek olursanız çok sevinirim. Çok cüzi miktarlar olacak zaten aylık ödemesi. Konuyu dağıtmadan RG10 ekibine çok teşekkür ederim bu makineyi bana gönderdikleri için. Onların sayesinde bu makineyi deneyimleme fırsatım oldu ve denedikçe de keyif aldım arkadaşlar. RG10 Epoch R4 dövme makinesini incelemesine devam edelim. Makinemizin otomatik açma kapatma özelliğini size anlatacağım tekrardan arkadaşlar. Ekran kısmındaki özellikleri söylerken onu anlattım ama çok düzgün ifade ettiğimi düşünmüyorum. O yüzden tekrardan size göstereceğim. Mod ayarımızdan otomatik açma kapatma kısmını aktif ettim. Yeşil oldu. Ve makinemiz kendi kendine çalışıyor şu anda. Hiçbir tuşa basmadım. Şimdi kendim kapattım bunu. Şimdi makinemi tekrar power tuşuyla açtım. Bu makinemizle çalışırken bir anda makineyi stabil üzerine bırakmak istediğiniz ama tuşa basamıyorsunuz. Kendi kendini kapatacaktır. Makinemizi tekrar elimize aldığımız zaman 2-3 saniye içinde kendini çalıştıracak. Ya da makine çalışırken bunu böyle döndürürsen, dikkat edin şöyle, tepe takla atarsan makine kendini kapatır. Tekrar eski haline getirirsen makine kendisini çalıştırır. Ama makineyi bu şekilde bırakırsan ilk etapta kendini kapatır ama bir süre sonra yine kendisini çalıştırır. Makinenin devamlı durmasını istiyorsan çalışır vaziyette bıraktığınız zaman setup'ın üzerine siz elinize almadığınız sürede bu makine çalışmayacaktır. Yani otomatik açma kapatma özelliği bu şekilde. Şimdi çalışacak. Gerçekten bu makine teknolojik bir ürün. Size yani buram teknolojiyi hissettiriyor her yönüyle. RGB ışıkları zaten makine inanılmaz bir hava katmış. Otomatik açma kapatma da zaten yani teknolojik bir harika diyebilirim. Ama bu otomatik açma kapatma kısmını ben çok fazla kullanır mıyım? Bu tartışılır. Çünkü bazen unuturum. Böyle koyarım. Şimdi düğmeye basarım. Bazen beni yorabilir. Ama böyle bir özellik olması da artı tabii ki. Bunu çok fazla kişinin kullanacağına inanıyorum. Şimdi bir elimde R4, bir elimde R3 modeli var. Bir önceki model. Bunların bir ortak yanı var arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gitti. İkisinin de güç kaynağı birbiriyle uyumlu. Yani şu güç kaynağını söküp bunu da söküp birbirine takabiliyoruz. Bunu da söylemeyi unuttum. Daha önceki R3 modelinde bu üst tarafı sökmek biraz zor oluyordu. Şimdiki yeni modelde sökmek gerçekten daha kolay. Bu gerçekten büyük bir artı. Bu benim çok hoşuma gitti. R3'ü taktım buna. Ve makine çalışıyor. Doldurdum. Buna da R4'ün güç kaynağına takıyorum. Ve makine çalışıyor. Artık R3'ümüz de RPM bu şekilde oldu. Ama şunu da belirtmek isterim. Yeni dövme makinemiz eski dövme makinesine göre daha sesli. Yani bakın. Yani 9 voltajda. Durdurdum. Bu da 9 voltajda. Şu anda bu da çalışıyor. Yani sesi duymuyorsunuz muhtemelen. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru geldik ama tabii ki de bu dövme makinesi yaptığım işleri de size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, RG10'nin yeni dövme makinesiyle dövmemizi yapıyoruz. Epoch R4. Ortalama 7 saattir işlemdeyim ve ortalama 6-7 gündür de bu dövme makinesini kullanıyorum. Şimdi size yakından göstereyim bir de. Makinemin ucunda 13 Magnum Curwood var. Benim makinem bu arada zaten videonun başında size söylemiştim. 4.2 stroke. Ben özellikle bunu tercih ettim. Tabii bu tarz dövmeler yapacaksınız yumuşak gölgeler. 3.5 stroke da tercih edebilirsiniz. Biraz da
sanatçının alışkanlığına bağlı. Yani kısaca aslında ben 7-8 gündür bu makineyi keyifle kullanıyorum. Çok da bir şey kalmadı. Dövme yaklaşık 40 dakika sonra bitecek. Ben size zaten dövmenin son halini birazdan göstereceğim. Ve sonra da bu dövme makinesiyle yaptığım diğer dövmeleri de size göstermiş olacağım. Bu makine hakkında sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Ortalama 10'a yakın dövme işlemi yapıyor dövme makinesiyle. Zaten ekranda hepsini görüyorsunuz şu anda. Gerçekten oldukça beni tatmin etti. Sizlerin de bu makineyi kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii ki de makineyi almadan önce kendi tarzınıza göre stroke tercih edin arkadaşlar. Atıyorum çizgisel işler yapıyorsanız gidip de 3.5 stroke dövme makinesi alırsanız bu sizi mutlu etmez. 4.2 ya da 5 stroke dövme makineyi tercih etmeniz gerekiyor. Çok yumuşak işler yapıp gölgeli çalışıyorsanız 3.5 stroke sizi mutlu edecektir. Hem her ikisini yapayım derseniz de 4.2 sizin için en iyi tercih olur. Bu arada da kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu makine hakkında sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Ve aklında takılan sorular varsa onları yazın. Benim bilmediğim şeyler de varsa bu makine hakkında söylemediğim, ona da yorum atarsanız bu yorumlardan faydalanmış oluruz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.